Herkese merhabalar. Bugün sizler için tek tek şekil vermekle uğraşmadan çok pratik bir şekilde yapabileceğiniz çok lezzetli bir elmalı kurabiye tarifi hazırladım. Bu kurabiyenin içerisinde katı yağ ve tereyağı kullanmadım. Sıvı yağ ile şöyle çok lezzetli bir kurabiye yapacağız. Hemen tarifin detaylarına geçiyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. İlk olarak elmalı iç harcımı hazırlayacağım. Bu boyutlarda 4 tane elma kullanıyorum. Elmalarımı güzelce yıkadım ve sonrasında kabuğunu soyuyorum. Kabuğunu soymuş olduğum elmaları rendenin kalın kısmıyla güzelce bir rendeliyorum. Bu aşamada hızlı bir şekilde rendeleyelim ki elmalarımız kararmasın. Tüm elmaları bu şekilde rendeledikten sonra uygun bir tavanın içerisine elmalarımı aktarıyorum. Sonrasında rendelenmiş elmaların üzerine şöyle küçük bir çay bardağıyla toz şeker ilave ediyorum. Her bir elma için bir kaşık, yani toplamda 4 kaşık şeker kullandım. Ocağımın altı orta ateşte açık. Bu şekilde elmalar suyunu salıncaya kadar elmalarımı güzelce karıştırarak kavuruyorum. Elmalı kurabiyenizin yumuşamaması için bu aşama çok önemli. Mutlaka suyunu salan elmaların suyunu güzelce çektirmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi güzelce karıştırarak elmalarımı soteledim ve saldığı suyu da çektirdim. Bu aşamada ben içerisine şöyle küçük bir kase ceviz içi ekliyorum. Ceviz içi bu tarife çok yakışıyor. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Ceviz içini de ekledikten sonra şöyle güzelce bir karıştırıyorum ve ocağımın altını kapattıktan sonra son olarak içerisine bir dolu tatlı kaşığı toz tarçın ilave ediyorum. Ben tarçını sevdiğim için bir tatlı kaşığı kullandım. Sizler dilerseniz bir çay kaşığı da ekleyebilirsiniz. Evet, elmalı kurabiyelerimin iç harcı hazır. Gördüğünüz gibi suyunu çok güzel bir şekilde çekti ve koyu bir kıvamda oldu. Şimdi hazırlamış olduğum elmalı iç harcımı bu şekilde bir kasenin içerisine aktararak kenarda güzelce soğutuyorum. Muhakkak iç harcımızın güzelce soğumuş olmasına dikkat edelim. Şimdi kenarda soğurken ben de elmalı kurabiyemin hamurunu hazırlayacağım. Uygun bir kasenin içerisine ilk olarak bir tane yumurtamı aktarıyorum ve sonrasında içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bu tarifte tereyağı ya da katı yağ kullanmıyoruz. Tamamen sıvı yağ ile kıyır kıyır çok güzel bir kurabiye yapacağız. Şimdi de içerisine 2 dolu yemek kaşığı yoğurdumu ekliyorum ve sonrasında üzerine bir su bardağından şöyle bir parmak eksik olacak şekilde pudra şekeri ekliyorum. Bu kurabiyede mutlaka pudra şekeri kullanın. Pudra şekeriyle yaptığınızda kıvamı daha güzel, ağızda dağılan bir şekilde olacaktır. Şimdi tüm malzemeleri güzelce karıştırdım ve içerisine şöyle bir çay bardağı nişasta ekliyorum ve ardından 3 bardak unu yanıma aldım. İlk olarak yarısını ekleyerek hamurumu karıştırarak koyu bir kıvam aldırıyorum. Koyu bir kıvam elde ettikten sonra kalan ununu da ekleyerek güzelce karıştırmaya devam ediyorum. Kurabiye hamurun içerisine eklemiş olduğumuz nişasta sayesinde kurabiyelerimiz kıyır kıyır oluyor. Aynı zamanda da uzun süre bayatlamadan tazeliğini koruyor. Kurabiye hamurumu toparladıktan sonra bu aşamada bir paket vanilya ve bir paket de kabartma tozunu ekliyorum. Kurabiyemizin hamuru böyle ele yapışmayan yumuşak kıvamda, yani kulak memesi kıvamında olunca artık un eklemeyi bırakalım. Şimdi ben size yakından da kıvamını göstermek istiyorum. Kurabiyemiz bu şekilde bir kıvam aldıktan sonra fazla un ekleyerek kurabiyemizi sertleştirmeyelim. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemelerin detaylı bilgisi videomun açıklama kısmında mevcuttur. Dilerseniz oradan bakarak da faydalanabilirsiniz. Şimdi kurabiye hamurumu hazırladım. Tezgahımın üzerine bir tane yağlı kağıdı alarak kurabiye hamurunu tam ortasına yerleştiriyorum. Şöyle parmak uçlarımla bastırarak kurabiye hamurumu dikdörtgen bir şekil veriyorum. Kenarlarından ve uç kısımlarından düzelterek dikdörtgen bir şekil elde ediyorum. Sonrasında üzerine ikinci yağlı kağıdı yerleştiriyorum ve bir merdane yardımıyla güzelce açarak tezgah üzerinde hamurumu büyütüyorum.
Videomun başında da bahsettiğim gibi bu kurabiyelere tek tek şekil vermeyeceğiz. Bu şekilde tek hamurla pratik olarak kısa sürede kurabiyelerimizi keserek hazırlayacağız. Evet, tezgah üzerindeki kurabiye hamurumu merdane yardımıyla yağlı kağıt boyutlarına gelecek şekilde güzelce açtım. Kurabiye hamurunu bu kalınlıkta olmasına dikkat edelim. Çok kalın açmayalım. Ben şöyle bir hamur kesme kartıyla kenarlarını düzeltiyorum. Sizler dilerseniz bu aşamada bir bıçak yardımıyla kenarlarını keserek daha düzgün bir dikdörtgen şekli verebilirsiniz. Evet, kurabiye hamurunun kenarlarını güzelce düzelttikten sonra sıra geldi şekil verme işlemine. Ben öncesinde hazırladığım iç harcı bu şekilde bir pasta krema torbasının içerisine koydum. Böyle yaptığınızda iç harcını hamurun üzerine daha pratik bir şekilde yerleştirmiş oluyorsunuz. Ama sizler dilerseniz kaşıkla da yerleştirme işlemi yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamurun kısa tarafından başlayarak elmalı iç harcımı güzelce yaydım. Şöyle parmaklarımla da güzelce yaydıktan sonra böyle yağlı kağıdı kaldırarak tam üzerine kapatıyorum. Sonrasında tekrar elimle hafifçe bastırdıktan sonra hamur kesme kartıyla kenar kısmını kesiyorum. Ve sonrasında ben üçgen şekilde kestim. Böyle yine hamur kartı yardımıyla üçgen olacak şekilde keserek yağlı kağıt serili olan fırın tepsisinin içerisine kurabiyelerimi yerleştiriyorum. Tüm hamur bitene kadar aynı işlemi yapmaya devam edelim. Ben bir kısmını üçgen şeklinde kestim. Diğer kısmını da bu şekilde kare kare dilimledim. Sizler de dilediğiniz şekli vererek bu kurabiye hamurunu pratik bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Bu arada fırınımızı da alt üst ayarda 180 derecede çalıştıralım. Hazırlamış olduğumuz kurabiyeleri fırınımızın orta rafında üzeri pembeleşinceye kadar pişirelim. Benim fırınımın ayarına göre toplamda 15 dakikada bu şekilde pişmişti. Pişen kurabiyelerimi fırından çıkartıyorum. Kurabiyelerinizin mutlaka çok kızarmamasına dikkat edelim. Şöyle üzeri ve altının hafifçe pembeleşmesi yeterli. Evet, kurabiyelerin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra da bir süzgeç yardımıyla her yerine gelecek şekilde pudra şekeri serpiştirelim. Kurabiyeleri sıcakken pudra şekeri serpiştirirseniz pudra şekeri üzerinde eriyecektir. Bu yüzden mutlaka kurabiyelerin ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyelim. Evet, bugün sizlere içerisinde katı yağ ve tereyağı olmadan sadece sıvı yağ ile yapabileceğiniz şöyle kıyır kıyır çok lezzetli bir elmalı kurabiye tarifi sundum. Umarım bu tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Sizlerden ricam tarifimi beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Evet, şöyle bir tane kurabiyemi alarak size yakından dokusunu göstermek istiyorum. Bu tarifi denedikten sonra başka tarif aramayacaksınız. Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir elmalı kurabiye oluyor. Kenarlarından kalan parçaları da böyle şekil vererek airfryer'da pişirdim ve böylece bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.